Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Queen setlerle hazırlamış olduğum, bakın bu güzel çantayı yani o kadar çok seveceksiniz ki eminim. Ben çok severek ördüm. İpim şahaneydi. Bu gerçek hasır görüntüsünü, dokusunu çok güzel bir şekilde verebildim bu çantada. Tüm detaylarını vereceğim şimdi başlangıçta. Bakın görüyorsunuz bu şekilde hareketli bir sapımız var. Çok şık. Şöyle elinize aldığınızda inanılmaz güzel duruyor. Şöyle açıyorum hemen. Bakın çıt çıt detayımız. Şöyle bir ağız kapama detayımız var. İçi astarlı, yine şahane bir astar çalıştım içine. Çok güzel, kendinden iş cebi olan tam kalıp, bakın görüyorsunuz bir astarımız var içinde. Şöyle tabanını da göstereyim hemen. 20-10 ölçülerinde bakın bir deri taban üzerine ördüm. O kadar pratik ki bu set. Yani taban hazır. Kapakta ise sadece şu kadarlık bir parça örüyorsunuz. Ve muhteşem şık bir çanta elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Hemen dilerseniz detaylarını vereyim sizlere. Ölçülerini vereyim. Ama öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızda beğenilerinizle destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz, gönül rahatlığıyla çekinmeden abone olabilirsiniz sayfama. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınladığım her videodan sonra size bildirim gelecektir. Haberdar olmanız açısından da bu çok önemli diyorum. Ve hemen detaylarıyla başlayalım. Şimdi bu çantamda bu rafyayı kullandım. Şöyle göstereyim, renk kodu D70 olarak geçiyor. Renk olarak gerçekten tam hasır tonu diyebiliriz. Çok güzel bir renk. Bundan 2 tane almanız yeterli. Şöyle toplamda 160 gram kullandım çantada. Bunlar 100 gramlık bobinler. Yani 2 tane aldığınızda bir miktar ipinizde kalacaktır. Onu söyleyebilirim. 3,5 milimetrelik de tığ kullandım. Şöyle göstereyim. Hemen ölçülerini de vermek istiyorum sizlere. Öncelikle kapakla başlayayım. Bakın şöyle toplamda 9,5-10 santim civarı bir yüksekliği var kapağımızın. 13,5'da eni var. 19 santim boyumuz var. Şöyle enini de açalım. Evet. Eni de 28 santim. Bakın hiçbir şekilde herhangi bir ilave astar çalışmadım. Sadece dak ketenle astarladım. Yani gördüğünüz gibi keçe vesaire uygulaması yapmadım. O da benim kullandığım örnekten kaynaklı. Zaten bu örnek hasır modeli gibi olduğu için oldukça böyle tok duruşlu bir çanta yapmış oluyorsunuz bu örneği yaptığınızda. O yüzden zaten çantamız yeterince dik durduğu için ekstradan bir keçe çalışması yapmadım. Onu söyleyebilirim. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu çantayı benimle örersiniz diyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi her zaman söylediğim gibi rafyanın içinin böyle boş olduğuna bakmayın. Sakın içinden çıkartmayın. İçinden çıkartırsanız örgünüz istediğiniz güzellikte olmayacak. Bunu söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Dışından. Örerken hep dışından örmeye gayret ediyoruz. Bakın bu şekilde taktım. Bu şekilde ortasının boş olması da avantaj. Şu görmüş olduğunuz aparatlarla çok rahat bir şekilde örebiliyorsunuz. Şimdi tabanımızı öncelikle ilmeklemekle başlayacağız. Ama ben bunu yaparken ilk başta daha küçük numara tığ kullanıyorum her zaman. Yani tavsiye ederim size de. Burada 3,5 bakın başı büyük olduğu için deliklerimiz de küçük olduğu için tavsiye etmiyorum. Ne dedim? İlk baştaki taban tığlamamızı küçük numarayla yapıyoruz. Sonrasında üstünü tekrardan artık kendi numaramızda tığla devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir tığ da deneyimlemek istiyorum. Nas Rafya ile çok güzel örülüyor diye tavsiye etmişlerdi. Şimdi bu tığı deneyimleyeceğim bu çantada.
bu iple bakalım gerçekten dendiği kadar var mı, yoksa klasik tığımız daha mı iyi, onu da deneyimlemiş olalım burada. Hemen küçük numara tığımı alıyorum ve başlıyorum. Evet, çantamızın şöyle yan ortasından başlıyoruz. 3 milim aldım elime. Elimde bu varmış. Bakın şöyle alttan ilmeğimi çıkartıyorum ve hemen bu şekilde sabitliyorum. Şimdi biliyorsunuz ilk yapılan ilmeğin tepesi olmuyor hiçbir zaman. Sonrasındaki ilmeklerin tepesi oluyor. Şimdi bunu da bir ilmekten sayacağız. Çünkü dönüp dolaşıp geldiğimiz zaman bunun tepesini yapacağız. O yüzden bunun tepesi yok diye düşünüp fazladan buraya koymayın. Bu bir tane zaten hazır ilmeğimiz yerine geçiyor. Şimdi şu ipi şuradan döndürüyorum. Bakın şöyle döndürdüm. Bu şekilde şimdi bunun üzerine örerekten gideceğim. Tekrardan giriyorum. Bakın ipim sıkı. Tığımdaki ilmeği küçük tutmaya çalışıyorum her zaman. Gevşetmiyorum. Eğer sizin çok gevşiyorsa ikinci bir tığdan yardım alabilirsiniz bu pozisyonda. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi aynı yere tekrar yapıyorum. Bu arada taban tığlaması tamamen sizinle alakalı bir durum. Yani ipinizin kalınlığı, sonrasında sizin örme sıklığınız, gevşekliğiniz. Bazen benim taban sayım mesela size fazla gelebiliyor. Fazla bollaşma yapabiliyor. O yüzden bunu mutlaka mesela dikkat edin. Bakın ilmeğim çok büyüdü, görüyorsunuz değil mi? Bunu kıstırıyorum. Şimdi diğer yöntem ne? Hemen onu göstermek istiyorum size. Çift tığ yöntemi. Çift tığ yönteminde şöyle hemen bir tane daha tığ alayım. Bakın görüyorsunuz. Buradan bu tığla giriyorum. Bu ipi yukarıya çekiyorum. Sonra bu tığıma takıyorum. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Böylelikle ne oluyor? Hiçbir şekilde ilmeğim uzamamış oluyor. Bakın bunu yukarıya çektim. Bunu takıyorum. Ve sonrasında çıkartıyorum. Bakın böyle yaptığımda bunu aşağıya sokmaya çalışırken tepesi ne yapabiliyor? Genişleyebiliyor. Bu şekilde tepelerimiz küçük küçük kalabiliyor. Bakın 3-3 yaptım. Şimdi köşeye yaklaşıyoruz. Bakın 3 tane yaptım. Burada prensibiniz yani hesabınız şu şekilde olması lazım. Şu ikisinin ortasına gelmeye çalışın. Gelebildim mi? Bakın gelemedim. O zaman ne yapıyorum? Bir tane daha çekiyorum burada. Tekrar söylüyorum. Siz klasik standart rafyalarla yapıyorsanız muhtemelen bu size fazla gelebilir. Çünkü sizin ipiniz daha kalın olduğu için bu tığlama size fazla gelebilir. Şimdi geçtim köşeye. Tam köşedeyim bakın. Tabii hiç setiniz yok. Bu çantayı yine yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. Çünkü tabanını kendiniz örersiniz. Kapağını da bir güzel yaparsınız. Ama kapağı elinizle dikersiniz. Ona göre de bir kendiniz sap yaparsınız. Ama tabii ki de setin havası bir başka diyebilirim. Şunlar da karışıyor. Şunları kenara çekeyim. Tekrar çektim.
oldu bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu burada. Geldim yanındakine. Çektim 1. 2. Buraya da 4 tane. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık söyleyeceğim size nasıl yapmanız gerektiğini. Gerisini ben yapıp geleceğim. Sayıları vereceğim. Bakın 3 tane oldu. Bu da 4. Şimdi 3, 3, 4, 5, 4 yaptım. Ve artık burada geliyorum. Bir. İki. Ve 3. Görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Şuraya gelene kadar, bakın şu köşedeki üçlüye gelene kadar bu arada görmüş olduğunuzun hepsini ne yapıyoruz? 3, 3, 3, 3 diye geliyoruz. Köşeye geliyorum. Şu köşeye geldiğimde 4, 5, 4. 3, 3, 3. 4, 5, 4. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bakın 3. Sonra buraya geliyorum. 4, 5, 4. Yani köşeler 4, 5, 4 şeklinde. Diğer görmüş olduğunuz aralar 3, 3 şeklinde ilmeklerimizi hemen hazırlayıp geliyorum. Evet, bakın şunu göstermek istiyorum size. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar böyle düzgün, böyle sımsıkı bir tepemiz oldu. Şimdi en çok bana sorulan şeylerden bir tanesi, işte sizin örgünüz neden bu kadar düzgün oluyor? Sizinki çok muntazam oluyor vesaire. Buradaki olayın aslında sırrı bu. Tepe ilmeklerinizin düzgün ve sıkı olması. Örgünüzün şu tepelerinize, yani şu tığınızdaki ilk ilmeğiniz var ya, şu tepeyi veren kısım. Bu tığınızdaki ilmeğiniz sıkı olduğu sürece örgüleriniz her zaman düzgün olur. Mesela bir de çok şey geliyor. İşte benim ördüğümde delik oluyor. Delik delik oluyor. Sık iğnelerimin arasında ya da örneklerin arasında delik oluşuyor diyor. Yine onun sebebi de bu. Eğer tepe ilmekleriniz sıkı olursa delik oluşmaz. Ama eğer tepe ilmekleriniz sıkı değil, bunlar gevşekse bir üst sırayı ördüğünüzde o aralarda koca koca delikler oluşacaktır. Hemen onu da hatırlatmak istedim. Bakın ben şimdi buraya kadar geldim. 4, 5, 4 kısmındayım. Bitiriyorum ve hemen örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Evet, şimdi ben bitirdim artık. Şöyle şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın yaparken çantamızın burada üstü ne olması lazım? Yani yüzü ördüğümüz kısım şu görmüş olduğunuz dışta kalması gereken kısımlar olması lazım. Bakın hatırlarsanız demiştim size, ilkinin tepesi yok. İkincinin ve üçüncünün tepesi var. Şimdi tepesini artık şimdi oluşturacağız. Bakın ilmek kaydırmayla gitmiyorum. Görüyorsunuz. Önce önden açmanız sizin için daha kolay olur ilmeğinizi. Şu şekilde. Geldim. Arkadan girdim. Şimdi buradaki ilmeğimi bu şekilde takıyorum. Ve bu ipi arkaya çekiyorum. Şöyle arkaya çektim. Sonrasında bu ipin uzantısından giriyorum. Arkadaki ilmekten giriyorum. Ve ne yapıyorum? Burada şöyle biraz yanaşalım. Şimdi bu ip Milano gibi değil. O yüzden fazla asılamıyorum. Biraz ilmeği küçüldü. Böyle yapayım.
Çünkü bunun kopma tehlikesi var. Diğer klasik normal rafyalar gibi olduğu için Milano'daki kadar rahat davranamıyorum bunda. Evet, geçirdim. Bakın şimdi daha sıkı. Şöyle 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi bir tane de ara boşluk için çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi geri geleceğim. Bakın bir tane, burası değil, bir öncekine geri geliyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Ve hepsini bir topluyorum. Bakın, hepsini bir topluyorum. Dikkat ettiniz. Şimdi tığımı tekrar doluyorum. Burada 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu atladım. Bunu atladım. Üçüncüsüne gittim. Hepsini bir topladım. Araya bir zincir çektim. Geldim. Bakın bir taneyi atlıyorum. Yani 2 önüne geliyorum. Bir kere doladım. Bakın çıkartmadım. Bir daha doladım. Şimdi hepsini bir çıkarttım. Tekrar tığımı doladım. 1-2 tane atladım. Üçüncüye girdim. Bakın hepsini bir topluyorum. Çakma trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 1-2 geldim geri. Uzattım. Tekrar doladım. Tekrar uzattım. Hepsini bir topladım. Tekrardan gösteriyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Hepsini bir topladım. Bir tane zincir çekiyorum araya. O 2 tane. Bakın şu aradaki zincirin karşılığına denk gelmiş oluyor. O yüzden bunu atlıyorum. Diğerine. Geldim. Uzattım. Aynı yere bir daha battım. Bir daha uzattım. Şimdi hepsini bir topladım. Devam ediyorum. Sıradaki bu, bakın. Bunu atladım. Bunu da atladım. Üçüncüye giriyorum. Uzattım. Hepsini bir, bakın, topladım. Çakma trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Şimdi bunu atladım. Buraya geliyorum. Uzattım. Pardon, araya zincir çekmeyi unutmuşum. Bunu unutmayın. Araya bir tane zincir çekiyoruz mutlaka. Uzattım. Tekrar girdim. Tekrar uzattım. Ve hepsini bir topladım. Geldim. 1-2 taneyi atlıyorum. Geliyorum üçüncüye. Çakma trabzanımı yaptım. Araya zincirimi çektim. Geldim. 1-2 geri. Uzattık. Bir daha girdik. Bir daha uzattık. Şimdi hepsini bir topladık. Tekrardan başlıyorum. 1-2 atladım. Üçüncüye. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yeni başlayanlar için biraz daha da uzun tutuyorum, bakın. Araya bir zincir koymayı unutmayın lütfen. Göz sayınız değişir. Sonra bakın bunu atladım. Diğerine geri geliyorum. Uzattım. Bir daha doladım. Girdim. Bir daha uzattım. Böylelikle bakın şu atmalarımızı daha kalın, daha dolu dolu hale getiriyoruz. Bakın gördüğünüz üzere şu alt sırada o fazla gibi gelenler aslında yukarıda aralarda zincirler olduğu için hiç de öyle fazla görüyorsunuz olmadı. Yani sanki çok bol olacak gibi, çok ilmekliymiş gibi, ama aslında hiç de öyle olmadı. Bakın görüyorsunuz, örneklerimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa diye gideceğiz. Onu da nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar dolaşıyorum ve geliyorum. Evet, şimdi toplamda 136 tane ilmeğim oldu. Örneğimiz 3'ün katı olacağı için
bir tane fazla ilmeğim vardı. O bir tane fazla ilmeği de nerede yok ettim? Şurada yok ettim. Bakın tam bu noktada arada biliyorsunuz bir tane boş bırakıp diğerine batıyorduk ya. Orada arasında bir boşluk değil 2 boşluk bıraktım. Böylelikle ne olmuş oldu? Bir tane gözü burada yedirmiş oldum. Şimdi ne oldu? Tam tamına artık denk geldi. Yine ilmeğimi uzattım. Bakın. Şimdi burada hatırlarsanız ilk 4 tane zincir çekmiştik. Şu normal görüyorsunuz çakmamın tepesi. Buradaki 4. zincirimin tepesine geliyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Takıyorum. Ve 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip arkaya dönüyorum. Şimdi artık geliyoruz. Bakın 3 tane yükseklik için, bir taneyi de ara boşluk için çektim. İpimi doladım. Artık hep ara boşluklara gireceğiz. Bir önceki, bakın bu zincirin burada ya, bir önceki boşluk neresi? Burası. O zaman buraya giriyorum. Bir önceki boşluğa girdim. Doladım. Bir daha doladım. Aynı örneği tekrar ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bakın artık boşluklara batıyoruz. Şimdi bu örneğin tepesini yapmış olduk. Şimdi geliyoruz diğer örneğe. Bu örneğe geçtik. Bakın bir sonraki boşluğa girdim. Çakma tırnağı. Burada dikkat edin işte. Örgünüz hep diyorsunuz ya, benimkisi toparlanmadı. Toparlanmamasının sebebini böyle yayıkken etrafını dolaştığınızda ilmek tepeleriniz büyür. İlmek tepelerinizin büyümemesi lazım. Bakın şu an çantamın içindeyim. O zaman ne yapıyorum? Örgüyü birazcık kendime yaklaştırıyorum. Kıvırıyorum bakın birazcık. Şimdi ipimi doluyorum ve bir sonraki örneği yapacağım için şimdi bunun bir sonraki boşluğuna giriyorum. Tığımı doladım. Araya bir zincirimi çektim. Şimdi ne yapıyorum? Bir geri. Öncesindeki boşluğa. Bir doladım. 2 doladım. Hepsini bir topladım. Geldim sıradaki örneğe. Örneğin bir sonrasındaki boşluğa girdim. Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Araya bir zincir çektim. Bir de öncesine girdim. Kendinize altındaki örneği kılavuz ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bakın sıradaki örneğim bu. Bu örneğin bakın sonrasındaki boşluk burası. Bir buraya girdim. Bakın örgüyü yaklaştırıyorum. Köşeyi. Bir bunu yaptım. Araya bir zincir çektim. Geldim örneğin öncesindeki boşluğa. Şimdi yavaş yavaş örneğimiz kendini göstermeye başlayacak. Bakın atmalarımız artık boşluktan geldiği için daha belirgin. İpimi doladım. Sıradaki örneğim bu. Giriyorum. Araya bir zincir çektim. Bir öncesine girdim. Doladım. Bir daha girdim. Hepsini bir topladım. Geldim bir sonrakine bakın. Girdim. Bakın ne yaptım? Böylelikle şu köşeyi kıvırtmış oldum artık. Görüyorsunuz değil mi? Eğer bunu yapmayıp bunun etrafına böyle dönerek gitmeye çalışsaydım tepeleriniz genişleyecekti ama örgünüz bir türlü toplanmayacaktı. O yüzden yardım ettim ona. Şöyle kıvırtırarak ilmek tepemi genişletmeden yaptım. Böylelikle örnek koydukça benim örneğim genişlemiyor. Neden? Çünkü tepe ilmeklerim yine sıkı. Bu kriterimiz. İpimi doladım. Bakın örneğimin bir öncesindeki boşluğa. Şimdi buradan sonra artık hep ara boşluklara girdiğimiz için örneğimiz çok hızlı ilerleyecek. Yani ilk sıramızdaki gibi olmayacak. Şöyle boşluğa çünkü tığ geçirmek çok daha kolay. Uzatıyoruz. Ama yani böyle örneği bozacak kadar da abartmıyoruz. Bakın şöyle yüzünden göstermek istiyorum size.
Görüyorsunuz. Şu alt sırada daha cıvıl cıvıl, artık bakın örneğimiz daha net kendini göstermeye başladı. Tekrar söylüyorum, boşluklara battığımız için. Şimdi bu sırayı da dolaşayım. Tekrar bir üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereyim. Bu örneğin püf noktası bu. Bir içinden bir dışından, bir içinden bir dışından şeklinde gidiyoruz. Şu an içinden örüyorum. Buraya geleceğim. Sonra tekrardan döneceğim, dışından örmeye başlayacağım. Yani dışı dediğimiz yer bakın burası. Görüyorsunuz. Dışı burası. Burası içi. Unutmayın bunu. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleyim, devam edelim. Bakın size aradaki farkı göstereceğim. Ne yapmıştım? Bakın burada elimle toparlamıştım. İlmeklerimi sıkı yapmıştım ve örgüm kıvrılmıştı. Burayı bilerek sizin için hiç o işlemi yapmadan dümdüz tepesinden örerek gittim. Görüyorsunuz değil mi farkı? Şöyle nasıl daha net gösterebilirim? Şuradan daha net. Kıvrılmıştı. Bir de buraya bakın. Dümdüz. Evet, geldik. Bakın sonuncuyu da yapıyorum. Şimdi evet. Görüyorsunuz. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi ipimi doladım. Buradaki 4. zincirden yine giriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Sonra bu ilmeğimi tutuyorum, bırakmıyorum. İpin uzantısından, yani boşluk aslında, yine bakın uzantısı dediğimiz yer aradaki boşluk. Girip arkadan ilmeğimi takıyorum. Ve yine 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Artık ne yapıyorum? Bakın böyle devam etmeyeceğim. Yine dönüyorum. Şimdi örneğimizin yine ne olması lazım? Çapraza gitmesi lazım. Tığımı doladım. Bir öncesine geliyorum. 1, 2. Topladım hepsini. Geldim. Şimdi sıradaki örneğim bu. Bunun bir tane zincir öncesine. Bakın örneğimiz hep aynı. Bir sonrası, bir öncesi. Şimdi burası bir sonrası. Bir zincir çektim. Bir öncesi. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Yani yine böyle tık 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 şeklinde örneğimiz ilerlemiş olacak. Bir zincir, bir öncesine girdim. Şimdi bir sonrası, zincir, örneğin bir öncesi. Bakın burada boşluğa girmeye dikkat edin. Bu önemli. Örneğin duruşu açısından. Hepsini bir topladım. Pardon. Çakma trabzanımı yaptım. Bir zincir. Öncesine girdim. 2 seferde çektim. Bakın örnek artık oturmaya başladı. Git gel git gel. Dediğim gibi ilki biraz ince olacak. O her zaman öyledir. Ama daha sonrakiler daha dolu dolu görünüyorlar, görüyorsunuz. Ben şimdi istediğim yüksekliğe gelene kadar hemen örüyorum. Geliyorum. Çantamı istediğim yüksekliğe getirdim. Bakın kaç santim ördüm, hemen gösteriyorum size. Toplamda şu tabandan itibaren 19 santim olacak şekilde ördüm. Çantamın eni ne kadar oldu? Onu da göstereyim. Evet, 27 santimlik bir eni var çantamızın. Şimdi artık görmüş olduğunuz üzere şurada ben bir deneme yapmıştım, doğrudan geçeyim mi diye. Hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi çanta benim iç örneğimde bitti. Bakın şu şekilde içeriden bitti. Hemen bunun için bunu çantamın yüzüne, bu ilmeği buradan çekiyorum.
Ve sonrasında artık ilmek kaydırmalarıma başlıyorum. Şimdi hemen burada şu ortasına, zincir boşluğuna giriyorum. Bir ilmek kaydırıyorum. Bir tane de bu ara boşluğa, bakın iki örneğin arasındaki boşluğa giriyorum. İlmek kaydırıyorum. Bir tane zincir boşluğuna ilmek kaydırıyorum. Bir tane ara boşluğa girip ilmek kaydırıyorum. Zincir boşluğuna, ara boşluğuna. Zincir boşluğuna, ara boşluğuna. Yine zincir boşluğuna, ara boşluğuna. Şimdi bu şekilde tüm sırayı dolaşacağım. Şimdi dolaşıp sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi başladığım noktaya geldim. Artık burada ipimi kesiyorum. İğnemi alıyorum. Hemen şuradaki ilk yaptığım ilmek kaydırmadan bakın şu şekilde giriyorum. Ve ipin bakın çıktığı yerden arkaya geçiyorum. Şimdi bu ipi arkada şöyle alta çekiyorum. Aşağıya doğru gizliyorum. Ve fazlasını kestim. Evet. Şimdi bakın ağız kısmımızda şöyle hafif toparlanmış oldu. Evet, şimdi gelelim hesaplama kısmına. Burada önemli olan nokta şu. Görmüş olduğunuz şu çantamızın kapağı takacak olduğumuz şu kısa kenarının genişliği. Bu bizim için önemli. Yani ilk yaptığınız sık iğneniz, ilk sıra sık iğneniz, bakın şöyle bir tane de bırakıyorum kenar hattı dolaşacağımız için. Şöyle ilk delikten ilk deliğe 13 santim olacak şekilde şimdi zincirlerimizi çekeceğiz. Yani tam 13 olacak şekilde. Ben şöyle denemek için çektim. Sayımı belirlemek adına öncesinde şu şekilde bakalım şimdi kaç zincir benim için yeterli olacak. Şöyle hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, evet 24 tane çeksem yetecek benim için. 24 tane hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Şöyle tutuyorum bakın. 1, 2. Siz de kendi ölçünüzü belirleyin burada. Yani sizin kaç olacak? Sadece burada dikkat edeceğiniz nokta sayınız çift olsun. Yani ben 24 yaptım ya. Sizin de sayınız mutlaka çift olsun. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 artı 1. Çünkü 24 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şimdi arka loplara girerek öreceğim. Şu şekilde. Arka kanada girdim. Bakın bu şekilde. Şu arkadaki, şu ortalardaki kanatlara giriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şöyle tırnağımla yardım alıyorum. Siz dilerseniz bir iğneyle de yardım alabilirsiniz. Zorlanırsanız. Bakın şu şekilde alt kısmımızın şöyle düzgün olması için bu yöntemi kullanıyoruz.
Buradan dikerek birleştireceğiz çünkü çantamızın ağız kısmına, kapak kısmına. Şimdi diyelim ki sizin bu setiniz yok. Şimdi bu kapağı siz kendiniz üstünden takarak yapacaksınız. O zaman ne yapacaksınız bu durumda? Aynı kapağı yapacaksınız. Ancak bu kapağı benim ördüğümden daha uzun örüp arka tarafa siz dikeceksiniz. Şimdi birazdan onu kapağımızı ördüğümüzde aksesuarımızı birleştirmeden onu da göstereceğim size. Yani hep söylüyorum, aksesuarım yok diye vazgeçmeyin. Kendi imkanlarınızla her çantayı yapabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz bu şekilde sık iğnelerimi şimdi hep sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi gördüğünüz üzere geldim sıranın sonuna. Artık burada şöyle dönüyorum, ipimi çeviriyorum. İlk görmüş olduğunuz tepe kısmına giriyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aslında bu kenar trabzanımın altı. Şimdi bunun üzerine sık iğne ile gideceğimiz için zaten ne yaptığımızın önemi yok. Önemli olan yüksekliği sağlamak burada. İpimi doladım. Bir tane atlıyorum, geliyorum yanındakine. Uzattım, çakma trabzanımı yaptım. Tığımı doladım, bir geri geldim. Uzattım. Aynı yere tekrar girdim. Örneğimizin aynısını yapıyoruz. Sadece tek fark ne? Bu sefer araya zincir koymuyoruz. 1 2 sıradakine girdim. Çakma trabzanımı yaptım. Bakın zincir çekiyordum, çekmiyorum. Bir geri geliyorum. Aynı yere tekrardan giriyorum ve hepsini bir çıkartıyorum. Tekrardan sıradakine atladım, yanındakine girdim. Çakma trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Bir geri geliyorum. Ve buraya örneğimi koyuyorum. Aynı yere bakın 2 kere battım ve tığımı topladım. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi geldim sonuncuya. Artık son ilmeğimin içine ne yapıyorum? Bakın şöyle biraz dönük oluyor sonuncu. Şöyle V'sini buluyorum. Girdim. Ve buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bakın görüyorsunuz ilk sıramız gayet güzel bitti. Şimdi yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıktım. Artık altındaki örneği baz alıyorum her zaman. Tığımı doladım. Altındaki örneğin bir sonraki boşluğundan girdim. Çakma trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Bir önceki boşluğundan girdim. Bakın aynı yere tekrar girdim. Ve hepsini bir topladım. Geldim sonrakine. Örneğin bakın bir sonrasına çakma trabzan. Bir öncesindeki boşluğa 2 kere doluyorum. Yine her zamanki gibi. Ve çıkartıyorum. Geldim. Çakma trabzan. Hemen bir öncesi doladım. Aynı yere bir daha girdim. Tekrar doladım. Ve hepsini bir çıkartıyorum. Şimdi altındaki örnek bu. Bakın. Bunun bir sonrası hep boşluklara batıyoruz. Şimdi bir öncesi. Doladım. Aynı yere bir daha girdim. Bir daha doladım. Hepsini bir çıkarttım. Şimdi bu yöntemle dikkat ettiyseniz aynı örneğin arasında zincir olmayan versiyonunu yapıyoruz burada. Şöyle görüyorsunuz. Son derece düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum, geliyorum. Şimdi geldim sıranın sonuna. Burada artık sadece 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum.
Çünkü yaptığımız çakma trabzan olduğu için 3 zincir çektiğimizde fazla geliyor. O yüzden sadece 3 zincir çekmem yeterli burada. Bakın boşluğa giriyorum, yandaki hemen örneğimi kurmaya devam ediyorum. Bir çakma trabzan, geri geldim. Bir örnek. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın şurada 2 tane yapıyorum ki dediğim gibi burada bir bollaşma yaşanmasın. Yine buraya sıra sonuna geldiğimizde uzatmadan küçük bir çakma trabzan yapıyoruz. Tam şurada. Bakın buradakileri uzatıyoruz ya, çapraza gittiği için şöyle göstereyim. Bunları uzatıyoruz ama sıra sonuna geldiğimizde yapacak olduğumuz çakma trabzanı kesinlikle uzatmıyoruz. Aynı yere tekrar battım ve hepsini bir toparladım. Şimdi şu sıra sonuna geleyim, orayı tekrar göstereyim. Ondan sonra istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi şuradaki ikinci hemen şu zincir boşluğuna giriyorum. Bakın uzatmadan küçük bir çakma trabzan yapıyorum buraya. Yine dönüşte 1-2 zincir çektim. Döndüm. Örneğin sonrasındaki boşluğa çakma trabzan. Örneğin bakın öncesindeki boşluğa şöyle bir tane dolamayı unuttum. Buraya da bir tane örneğimizi yine koyduk çift bataraktan. Şimdi bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar örüp geliyorum. Evet, bakın artık bu kadar yeterli. Hemen santim olarak da söyleyeyim sizlere. Evet. Toplamda 9 santim olacak şekilde ördüm. Benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıraya da denk gelmiş oldu. Yani hemen hemen her sıra 1 santim gibi düşünebilirsiniz burada. Şimdi artık ipimi burada kesiyorum. Çünkü şöyle alıyorum. Şu ilk sık iğnemin yüzünden, önü burada. Şimdi bunu şöyle alıyorum. Ve etrafına şimdi sık iğne dolaşmaya başlayacağım. Şurada ilk görmüş olduğunuz bakın sık iğnemin hemen kenarından başlıyorum. Buraya bu şekilde bir sık iğne benzeri oluyor, ilki biliyorsunuz. İkincisi gerçek oluyor. Bakın aynı yere şöyle 2 tane yaptım. İpimi de içinden yürütüyorum. Şimdi ilk boşluğun içine iki tane yapıyorum. Şuradaki ilk boşluğun içine. Diğeri şöyle bakıyorum hemen şurası. Bunun içine bir tane yapıyorum. Geliyorum yanındakine. Yine 2 tane yapıyorum. Geliyorum yanındakine. Bir tane yapıyorum. Buraya 2 tane. Yani bir tane kenardakilerin içine, birine tek birine çift. Buna çift batmıştım bakın. Şimdi tek yapıyorum. Şimdi buraya çift. Şimdi buraya tek. Geliyorum. Buraya çift. Şimdi dönüyorum bu tarafa. Görüyorsunuz. Şuradaki köşedeki tepeye gireceğim ama şurada bir delik oluşmasını istemiyorum. O yüzden şöyle boşluğa giriyorum. Şimdi aynı boşluğa bir daha yapıyorum. Ne oldu? Toplamda 4 tane olmuş oldu. Şimdi geliyorum. Şurayı görüyorsunuz. Bir tane tepeye yapıyorum. Tepesine yapıyorum.
Bir tane boşluğa yapıyorum. Bir tane tepesine, bir tane boşluğa. Bir tane tepesine, bir tane boşluğa. Tepesine, bir tane boşluğa. Evet. Şöyle bir kontrol ediyorum. Kasma var mı? Yayılma var mı? Gayet güzel görünüyor. Şimdi şurada tepesine, şurada boşluğa. Tepesine, boşluğa. Bakın burayı hiç kesmiyorum. Olduğu gibi göstereceğim. Tepesi, boşluğu. Şimdi tepesi, bakın geliyorum şimdi bu boşluğun içine. Bir tane, iki tane, üç tane ve dört tane. Aynı burada olduğu gibi şu köşedeki son boşluğa dört tane. Şimdi sıradakine bir tane, sıradakine iki tane. Buraya bir tane. Şimdi buraya iki tane. Buraya bir tane. Buraya iki tane. Buraya bir tane. Buraya iki tane. Şimdi bir tane de şuradaki yanına girdim. Bakın sık iğnenin şuradaki yanına girdim. Şimdi burada şuradaki ilk tepeye giriyorum. Buraya bir ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi ağız kısmına dilerseniz böyle ters sık iğne ile dolaşabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi bir kontrol edelim. Evet. Ben bir sıra ters sık iğne dolaşacağım şimdi. Şu birinciyi atlıyorum. İkinciye giriyorum. Uzattım. Atladım. İkinciye. Uzatmayı unutmayın. Eğer uzatmazsanız örgünüz kasma yapar. Şu ipinizi uzatıyorsunuz. Bir tane atlıyorsunuz. Yanındakine giriyorsunuz. Eğer uzatmazsak örgümüz kasar. Devam ediyorum. Bakın hep birer tane atlaya atlaya gidiyorum. Şöyle ağız kısmında şöyle bir dalga oluşturmuş oluyorum bu şekilde. İşte ben etrafına bunları dolaşacak olduğum için o yüzden kapağın genişliğini ona göre ayarladım.
birer boşluk bırakarak ilerliyorum. Şimdi ben hem çantamın hem kapağımın önce ütüsünü yapacağım. Bakın burası önemli. Sonrasında artık deri montajlarına geçeceğim. Ben astarlamayı beklemeyeceğim ama normalde mutlaka bu çantanın içine astar yapacağım. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sık iğnemin olduğu tepeden tığımı sokuyorum ve bu ipi buraya çekiyorum. Çektim. Sonrasında buradaki en son yapmış olduğum yere giriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu kısmı komple boydan boya, bakın şu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşıyorum. Yani sık iğne ile ters sık iğnenin arasına şöyle bir, bakın şöyle bir ilmek kaydırma hattı yapıyorum. Tabii bu size kalmış. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Tamamen tercihe kalmış. Bakın bu şekilde pır etraf dolaşacağım ve artık burada bitireceğiz. İpimden bir miktar bırakacağım. Onu da çantaya tutturmak için, şöyle dikmek için kullanacağım. Dediğim gibi ama öncesinde mutlaka ne yapıyoruz? Önce ütü işlemimizi yapıyoruz. Şöyle bakın, yanlamasına çok kasıyor bu örnek. Şöyle asılaraktan tam bakın bununla eşit hizaya getiriyoruz ve daha sonra dediğim gibi asıldıktan sonra güzelce ütüleyip formunu tam olarak veriyoruz. Gerçekten çok düzgün oldu. Bakın bundan cüzdan da yapabilirsiniz. Tam genişliği çok ideal. Bunu upuzun yapıp daha sonra bakın bunu kapak kısmı olarak kullanabilirsiniz cüzdanda. Katladığınızda bu kısmına böyle dolaşırsınız etrafını, çok da güzel, çok da şık olur. Tam bir cüzdan büyüklüğünde olmuş oldu. Evet, bakın artık geldik sonuna. Şu sonunu da göstereyim, soru işareti kalmasın. Bakın geldim. En son şuradaki tepeye de ilmek kaydırdım. Ve burada artık ipimi kestim. Evet. Uzun ip bırakacaktım şuraya dikebilmek adına. Ama yanlışlıkla kestim. Neyse artık. Siz kesmeyin. Siz uzun bırakın. Burayı da aynı iple dikeceğiz. Şimdi burada artık ipimizi gizleyeceğiz. O yüzden hemen iğnemi alıyorum. Şöyle sık iğnelerimin arasından iğnemi ilerletiyorum. İpim kısa olduğu için bakın önce bir iğneyi geçiriyorum. Sonra takıyorum. Aynı şekilde şurada bir ipim varmış. Onu da gizleyeyim. Dediğim gibi ütülerimi yapıyorum. Gelin, ütüyü yaparken şuna dikkat edelim. Rahatlıkla ütüleyebilirsiniz bu ipi.
Buharlı ütüyle basıyorum. Aynı kağıt ip gibi. Ama şuna dikkat edin. Ben yüzünden basmam hiçbir zaman örgünün. Hep tersinden, arkasından basıyorum. Böylelikle arkasından bastığım için de herhangi bir yüzeyde parlama görüntüsü olmamış oluyor. Tersinden şimdi güzelce ütüsünü yapalım, gelelim. Evet, ütüsünü yaptım, geldim. Gerçekten tam tamına oldu, görüyorsunuz değil mi? Şimdi şuradan giriyorum alttan. Buradaki, bakın şu çıkıntıyı değil, şuradaki ilk ilmekten geldim. Şimdi bir gideceğiz, bir de geri geleceğiz. Çift dikiş yapacağız yani. Şimdi bakıyorum. Şuradan giriyorum. Bir tane atlıyorum. Alttan çıkıyorum. Şimdi yanından giriyorum. Alttan çıktım. Buradan girdiğimde ise bir tane atlayıp öyle çıkıyorum. Şimdi buradan çıktım. Hemen yanından girmiyorum. Bakın şuradan deliğe bakıyorum. Bir sonrakinden girmem lazım. O zaman ne yapıyorum? Bir sonrakine geçebilmek için şuradan sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Üste bir, çünkü yoksa ne olur? Gözükür o dikiş. O gözükmesin diye bakın şöyle içinden geçtim. Şimdi o deliğin hizasındaki sık iğneye geldim ve artık arkaya geçebilirim. Şimdi hizasından çıkıyorum. Neresi hizası? Hemen bakıyorum. Bir tane atlıyorum. O şekilde çıkıyorum. Şimdi bakıyorum tekrar. Bakın bir tane atlayınca oluyor. O zaman ne yapıyorum? Buradan oraya sık iğnelerimin arasından gidiyorum önde. Sonrasında hizasına gelince geçiyorum arkaya. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın çıkıyorum ya. Çıktığımda hizasında neresi varsa zaten bir aşırıya denk geliyor. Yani bir tanesine batıyoruz, bir tanesine batmıyoruz şeklinde gidiyor. Ama bakın burada artık şöyle dikkat ettiyseniz yanındakine denk geldi. Burada yanındakinden giriyorum. Bakacaksınız neresi hizasıysa oradan çıkıyorsunuz. Bakın neresi hizası görüyorsunuz. Bir tane atlayınca. O zaman buradan girdim. Şimdi bakıyorum hizası nerede? Bir tane atlayınca. O zaman oraya kadar şöyle ne yapıyorum? Sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Gerçekten bakın her aşamasını sonuna kadar veriyorum. Yeni başlayanlar bu konuda çünkü çok rica ediyorlar. Dikme kısımlarını yapamıyoruz diye. O yüzden hiç bir aşamasını atlamıyorum. Yani çıt çıtın bile takıldığını, nasıl takıldığını gösteriyorum videolarımda. Şimdi bakın. Kendinizi şöyle öne atın. Sonra hizasına bakın. Hizasında neresi ise orası. İlmeklerin arasından girdim.
Bakın görüyorsunuz, son derece düzgün bir şekilde eklememizi yapmış olduk. Hiç iki tarafta eşit. Herhangi bir yerde fazlalık, eksiklik yok. Şimdi ne yapıyorum? Buradan geri çıkıyorum. Yine şöyle ilmeklerin arasından geçiyorum. Bu sefer tam tersi istikamet geri gidiyoruz bakın. Evet. Giriyoruz arkaya. Buradaki amacımız şu. Arkada şu makine görüntüsünü vermek. Bakın görüyorsunuz. Her yerin bu şekilde bir tur geçilmesini sağlıyoruz. Böylelikle hem daha sağlam oluyor hem de daha güzel bir görüntü oluşuyor. Bu ipi biliyorsunuz ilk kez deneyimliyorum. İlk kez bir videomda kullanıyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Hasırın havasını hem bu kadar verip hem yerli rafyalar kadar dokusal olarak yıpranmayan, onlar biliyorsunuz yumuşaklar ama örerken bile kopma yaşanıyor ve çok çabuk sürtünme kaynaklı yıpranma yaşanıyor yerli rafyalarda. Bunda hiç bakın o durum da yok. Hem örmesi yumuşak hem gerçek hasır görüntüsünü alabiliyorsunuz. Ben gerçekten memnun kaldım bu ipten. Yani bundan sonra kullanacağım iplerden bir tanesi olacak. Bu da. Hem de normal böyle o dışarıda satılan rafyalar kadar da kalın değil. Gayet ince. Ben anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın yaptığımın aynısını tersten geliyorum tekrardan. Şu arkada da şu şekilde bir dikiş görüntüsü oluşmuş oluyor sıra sıra. Zaten azıcık yerim kaldı. Burayı da tamamlayayım. İplerimi yine aynı şekilde sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Bitireceğim. Sonrasında ne yapacağız? Şu arka kapağımızı dikeceğiz. Evet, şimdi geldik. Bakın artık bunu takacağız. Takarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz şurada bir bakın iki derinin birleştiği nokta var. Ayarınız yani şuradaki mesafeniz buna dikkat etsin. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer bunu ayırırsak bakın burası çok birleşik olduğu için bunu örgünün içine bu şekilde takmaya çalışırsak bu size sürekli kapatma esnasında şurası var ya sürekli örgünüze takılacak. Yani sürekli buraya takılacak ve siz bundan dolayı rahat bir şekilde yapamayacaksınız. O yüzden burada sağlıklı olan şunu bu kısmı havada bırakmak ki böylelikle bu kapak takılsa bile şurası takılsın. Yani şöyle takılmış olsun ve size rahatsızlık vermesin. Çünkü bunu böyle arasına almak çok zor her seferinde. Şöyle ben yerini ayarladım, işaretledim. Bakın görüyorsunuz şu en üstten değil, şu onun altındaki sıradan dikeceğim. Yani şu boşluktan dikmiş olacağım bunu. İşaretleyicimle yerlerimi ayarladım. Orta noktamı buldum. Şimdi artık dikme aşamasına geçiyoruz. Şimdi dikerken yine kendi ipliğiyle dikeceğim ben. Yani aynı iple dikeceğim. Siz şu kapağı, şurayı, bu arkayı diktikten sonra takın. Tavsiyem bu. Çünkü ister istemez bu kapak sizi engelliyor bu aşamadayken. Evet, şimdi alttan girerek başlayalım. Açıyorum. Bakın hiza burası. Görüyorsunuz. Bir alttaki sıra bizim hizamız. Ama bunu yaparken ne yapıyorum? Örgünün içinden geçirerek yapıyorum. Şimdi şu işaretleyicimi çıkarayım. Şimdi şu alttaki noktamız görüyorsunuz.
şu sıradan giriyorum ve önden çıkıyorum. Siz burayı zaten elinizde çok rahat bir şekilde dikebileceksiniz. Bakın, bir sonraki delikten giriyorum. Burada da bir sonraki tam bir sonrakinden çıkıyorum. Buradan buraya böyle bir atma. Bu şekilde gidebilirsiniz. Ya da gözükmesini istiyorsanız şöyle örgünün altından ilerleyip sonrasında da bu şekilde batabilirsiniz. Böylelikle daha iyi duracak. Bakın, tekrardan giriyorum ve tekrardan örgünün ortasından çıkıyorum. Yine örgülerin, bakın, şöyle atmalarının arasından geçiriyorum. Önemli olan burada yatayda doğru hizayı yakalamanız. Aynı hizadan devam ediyorum. Bakın, bu şekilde yorgan diker gibi ilerliyorum. Evet, bakın, görüyorsunuz. Hiçbir şekilde içinden diktiğimiz yer belli değil. Buradan geriye dönüyoruz. Şimdi tekrardan bir tur geri döneceğiz. Bakın, böylelikle şu görüntüyü vermiş oluyoruz. Örgünün yine arasından anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde şurayı da bitirelim. Daha sonra artık ipimizi bağlayıp gizleyeceğiz. Evet, ipim yeterli oldu. O yüzden artık böyle buradan kesiyorum. Gerek kalmadı. Başlangıç iplerimi ben hiçbir zaman kesmem. Bunun sebebi de ipim yetmezse oradan devam edeyim diye. Şimdi sadece şu ilk kenar var ya, başladığımız kenar. Şimdi ben burada her zaman bir tur daha geçiyorum. Çünkü orası biliyorsunuz gevşeme yapabiliyor. Yani şöyle güzelce sıkıştırıyorum. Geri geliyorum. Buradan tekrar çıkıyorum. Şöyle. Sonrasında evet. Şimdi bu ipi diğerinin yanına getirelim. Gerçekten videonun altında
Bu tarz işlemleri göstermek çok zor. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle güzelce düğümledim. Şimdi bu düğümlediğim ipin bir tanesini sağ taraftan geçiriyorum. Evet. Şimdi aynı şekilde bunu da bu tarafa gizleyeceğim. Evet, şimdi bir tarafını diktim. Bakın görüyorsunuz, bu tarafı dikildi. Şimdi diğer tarafını dikeceğiz birlikte. Şu işaretleyicilerimi artık çıkartabilirim. Bunlar kapak içinde. Şunu da çıkartalım. Şimdi bunu çıkartmıyorum. Bunu diktikten, hani ilk sırasını diktikten sonra çıkartacağım. Şimdi bir tık daha ince bir iğne ama yine burnu küt bir iğne kullanıyorum. Yani sivri uçlu bir iğne kullanmıyorum. Benim deri dikme ipim bitti. Naylon ipim de bitti. Kahverengi renkte. O yüzden şu şekilde normal makara ipliği kullanacağım. Ama makara ipliğini kullanırken normal böyle 2 kat şeklinde değil de 4 kat şeklinde kullanacağım. Bakın şöyle önce ipimi 2'ye katlıyorum. Şu şekilde. Bu 2'ye katlanmış haliyle iğnemden geçiriyorum. Sonra uçlarını birleştirip 4 katlı şekilde düğümümü atıyorum. Şöyle ucundaki fazlalıklarını keselim. Şimdi şuradan öncelikle şu iğnemi, ipimi geçiriyorum. Tam orta noktadan. Ve burada da şöyle düğümümün şu ipin 2 tanesinden geçiriyorum. Ve bunu burada bu şekilde sabitliyorum, sıkıştırıyorum. Sonrasında alıyorum, artık bunu dikmeye başlayacağım. Şimdi ipimi ilk aşamada aynı hizadan bir ortaya, bakın şuraya geçiriyorum. Bunu içten bu şekilde tutturuyoruz. Bakın yüzü burası. İçten bu şekilde tutturduktan sonra hemen şuradaki ilmek kaydırmalarımın altından şu ortadaki, bakın şu bu taraftaki yerden giriyorum. Hemen yanındaki delikten çıktım. Aynı şekilde aynı delikten tekrar giriyorum. Burada telleri şöyle arada bir gerin, şey olmasın. Şimdi hemen yanındakinden giriyorum. Ve yine şöyle yandan girip en son 4. delikten çıkıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Evet, buradan şimdi alttan çıkıyorum. İkinci sıraya geçiyorum şimdi. İpim görünmeyecek şekilde ilmeğin arasından geçerek şöyle iğneyle
Örnek çok katlı olduğu için. Evet. Hemen yanından tekrardan geri geliyorum. Aynı yerden bir daha çıkacağım. Tekrardan ve artık buradan çıkıyorum. Şimdi ipimi buradaki ilmeğin içinde düğümlüyorum. Ve sonrasında şöyle aşağıya doğru, hemen kesmiyorum oradan, ilmeklerin arasından aşağıya doğru iniyorum. Uzun bırakıyorum ve kestim. Artık bunu çıkartalım. Bakın bu şekilde ağız kısmı şöyle ne oldu? İçeriye doğru inmiş oldu. Görüyorsunuz. Şimdi kapağımızı da bu şekilde diktik mi çantamız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle karşısına geçip bakası geliyor insanın. Şimdi ne kaldı geriye? Sadece çıt çıtımız kaldı. Şimdi burada çıt çıtta şöyle farklı opsiyonlar var. İsterseniz doğrudan derili bir çıt çıt takıp onu buraya tutturabilirsiniz. Bu size kalmış. Dilerseniz normal mıknatıslı çıt çıtlarımızın geçirmelerinden kullanabilirsiniz. Bu aşamada yalnız ne yapmanızı tavsiye ediyorum? Mutlaka altına örgü bir parça eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buraya geçirdiğinizde burada gözükür o alt aparatları. Ya bunu bir deri yoluyla ya da bunu tekrar söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka bir altına örülecek küçük bir örgü yoluyla gizlemeniz gerekiyor. Bu kısım önemli. Çünkü biz kapakta ne yapmayacağız? Herhangi bir şekilde astar çalışması yapmayacağız. Astar yapmadığımız için de o örgümüzdeki o metali bunun altında kalmış olması gerekiyor. Bunun için isterseniz kare bir parça, isterseniz dikdörtgen bir parça, isterseniz de şöyle yuvarlak bir küçük bir parça örebilirsiniz. Ben küçük yuvarlak örmeyi tercih edeceğim burada. Mıknatısım kadar yani. Hemen dilerseniz başlayalım. Şimdi sihirli halkayla başlıyorum. Bakın şu orta parmağımın üzerine bir çarpı yapıyorum. Tığımı geçirdim. Bunu parmağımla tutuyorum, bakın ipi bırakmıyorum. Tığımla ipi çektim ve sıkıştırdım. Bu benim sihirli halkam. Şimdi bunun içine 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yavaş yavaş usul usul sıkıştırıyorum. Şimdi ilk ilmeğin tepesinden başlıyorum. Şimdi bunu da içinden yürüteceğim. Şimdi çift yapmaya başlıyorum. Her ilmeğe çift yapacağım ve toplamda 14 tane ilmeğim olmuş olacak. Bu birinci çiftim. Bu ikinci çiftim. Üçüncü çiftim. Dördüncü çiftim. Beşinci çiftim. Altıncı çiftim. Ve son olarak 7. çiftim. Evet,
İpimi de bu şekilde içinde yok etmiş oldum. Şimdi dikmek için biraz pay bırakıyorum. Çünkü bununla monte edeceğim. İpimi çıkarttım. Şimdi buradakini değil, bir sonraki, yanındaki değil, bir sonraki ilmekten giriyorum. Ve tekrar ipin çıktığı noktadan arkaya geçiyorum. Evet. Böylelikle mıknatısımızı takacağımız bir yuvarlak elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu bir tane yaptım. Bunu bir taneyi bakın buraya bu şekilde tutturacağız. Şimdi diğer tarafa isterseniz yapabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum yapmaya şu anda bu aşamada. Çünkü zaten bu arka içine astar dikeceğimiz için arkasına kilitlediğimiz mıknatısımızın o altındaki metaller zaten gözükmeyecek. Ama eğer ki siz astarsız çalışacaksanız, yani çantamızın içi bu şekilde kalacaksa, o zaman tavsiyem bundan 2 tane yapın. Bir tane de buraya, bir tane buraya olacak şekilde kullanın. O zaman çok daha düzgün bir görüntü elde edeceksinizdir diyorum. Şimdi buna mıknatısımızı nasıl takıyoruz? Hemen onu göstereyim. Evet, şimdi getirdim. Bakın ben şu ince olanı kapak kısmına takıyorum. Şu kalın olanı gövde kısmına takıyorum. Şöyle sık iğnelerin boşluklarından girerek bu şekilde taktım. Hemen arkasına aparatını da geçireyim. Ve bu şekilde pense yardımıyla kıvırıyorum. Evet, güzelce bastırdım, ezdim. Bakın. Şimdi elimle örgüyü bakın küçültüyorum. Etrafına denk gelecek şekilde. Şimdi artık iğneme geçiriyorum ve bunu dikmeye başlıyorum. İlk olarak bir tanesini dikiyoruz ki yerini ayarlayabilelim. Ben yer olarak şurayı uygun gördüm. Bakın şöyle koyuyorum, sayıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. Tam burası benim için uygun bir nokta. Giriyorum. Bakın öne elimle tutuyorum. Ne yapıyorum? Ne demiştik her zaman için? Görünmeyecek yerlerden. Çektim. Hemen bir sonraki ilmekten giriyorum. Geçtim. Hemen bir sonraki ilmekten giriyorum. Şöyle iniyorum aşağıya. Bir sonraki ilmekten görünmeyecek noktalardan yoluma devam ediyorum. Bakın geçiyorum arasından. Üstünden geçmiyorum kesinlikle gözükmemesi için. Geliyorum bir sonraki ilmekten. Bu şekilde her ilmekten geçecek şekilde şu atmaların mutlaka altından geçiyoruz.
yüzünden görünmemesi lazım. Bakın şimdi başladığım yere geldim. Şimdi bu noktada bakın buradaki sık iğnelerim var. Biliyorsunuz bir sıra. Şöyle içlerinden yürüyorum. Düğüm yapmadım. Bakın düğüm yapmadığım için birazcık böyle uzun gidiyorum. Evet, bu kadar yeterli benim için. İşte bu şekilde çıt çıtımızı bakın yerleştirmiş olduk. Şimdi artık buradan sonra önemli nokta çıt çıtın karşısını doğru yere takmak. Şöyle güzelce düzeltiyoruz. Bakın elimizle şöyle güzelce çantaya doğru formu veriyoruz. Çünkü bu çok önemli. Çıt çıtladığımızda o çıt çıt verecek çantamızın bize hizasını. Şöyle bakıyorum. Tabii bunun için önce çıt çıtı da takmamız lazım. Arkasına. Şu şekilde. Şimdi çıkartıyorum. Çıt çıtımı çıkarttım. Hizamı aldım. Şimdi şurada olması gerekiyor. Ama yine de ne yapacağım? Şöyle yanlardan güzelce bir sayacağım. Orta noktalarımdan. Çünkü biliyorum çıt çıtlarımdan itibaren. Bakın sayıyorum. Şimdi bunun tam ortasındaki örneği ayırttırıyorum. Bakın. Yine bunun tam ortasındaki. Şöyle bence yerini bir şöyle tığla bir genişletelim önce. Noktayı. Buradan bir de buradan şöyle yerimizi bir ayarlayalım. Evet. Böyle daha kolay oldu. Şimdi aynı şekilde artık burası çantanın içinde kalıyor. Bunu gösterme şansım yok. Aparatımı takacağım arkasına ve güzelce sıkıştıracağım. Güzelce bastırın. Örgünün kalın yerinde duruyor çünkü. Bakın görüyorsunuz. Evet, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Tam olarak sırasını da vereyim size. Nereye taktığımı görmeniz açısından. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. örnekte 2 örneğin ortasına taktım. Ve şöyle saydığımda 3, 6 bu tarafa bakın şöyle 9, 3, 6 buradaki deriye kadar da 9. Yani tam eşit bir örnek olmuş oldu. Evet. Çantamızı sonlandırdık. Her detayını birlikte çalıştık. Gerçekten son derece muhteşem bir çanta oldu. Kapağı, boyu, posu, duruşu yani bakın hiçbir şekilde astarsız haliyle bile oldukça dik duruşlu, formu çok güzel bir çanta. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım buraya kadar bu çantayı, bu güzelliği benimle beraber örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup etkileşimlerimin artabilmesi için de beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.